8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz saç ekim koordinatörü Fatma Dursun. Fatma Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi saç ekimi kadar çok sık yapılan bir şey daha var. O da sakal ve bıyık ekimi. Evet. Hakikaten çok popüler çünkü günümüzde artık herkes sakallı geziyor biliyorsunuz. Aynen. Biraz bahseder misiniz bıyık ekimi ve sakal ekiminin inceliklerinden? Şimdi hani hep doğallıktan bahsediyoruz ya saç ekiminde aynı sakal ve bıyıkta da aynı şekilde. Doğallık birinci faktörümüz. Yönler ikinci faktörümüz ve sıklık. Şimdi sıklığı yaparken de dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de arka donör alanından alınan greftlerin mümkün olduğu kadar tekli olanlarını tercih etmemiz gerekiyor. Sık kanal açıp tekli greftlerle yapıldığında o zaman hem görüntü daha naif oluyor hem de istediğimiz yoğunluğa ulaşmış oluyoruz. Aslında bu Osmanlı dizilerinden sonra artık Süleyman'dan sonra bir sakallı görünüm çok daha yaygınlaştı. Çok fazla Eskiden oldu. gençlerde ne diyorduk hocam? Hani bir yerde sakal çıkmayınca sakal Köse mi diyorlardı? Köse diyorduk. Köseler kalmadı sizlerin sayesinde. Gerçekten ben gençliğimde çünkü biliyorum arkadaşlarım bu 20'li yaşlardan sonra hala daha çıkmayanlar vardı. Evet. Çok sıkıntı duyuyorlardı jilet yapıp. Ya öyle bir şey çıkartmaya ki özgüvenleri hani hep söyleniyor ya saç ekiminde özgüven kayboluyor çıktıktan sonra tekrar yerine geliyor. Onlar böyle tam da adolesan dönemlerini yaşadıkları için bir eksiklik gibi görüyorlar kendilerinde bunu. Kesinlikle öyle. Psikolojik olarak ciddi derecede etkilenebiliyorlar. Üniversite hayatlarında bunu hemen koşa koşa babaları bile yani bu soruna çözüm bulalım, eğitim hayatını etkiliyor artık diyenler bile oluyor. Peki hocam genetiklik önemli mi burada? Yani babadan, dededen hani gelir ya o saç, sakal kısmı, bıyık kısmı. Burada genetiklik de önemli mi sakal tarafında? Saçta bunu aldığınızı biliyorum Yok, ama. çok fazla genetik değil, daha çok kişisel oluyor sakalda. Peki bir bireyin kafasında ortalama kaç telim? Saç teli mi? bulunur? Evet. Bunu da Ben çok merak ediyorum mesela. değil mi? Ya tam olarak sayılamamış ama ortalaması var tabii ki. 30 bin ila 60 bin kadar bu da. Şimdi yeni doğan bir bebeğin kafa derisinde 1 santimetre karede yaklaşık 400-500 kadar saç teli bulunuyor. Bu 25 yaşlara doğru yarısı gibi düşünebiliriz. Hani 200-250 kadar. 50'li yaşlarda da yaklaşık 100-125'e kadar düşebiliyor. İşte 30 bin ila 60 binin arası da bunlara giriyor. Seyrek saçlılar ya da sık saçlılardan da buna yapabiliriz değil mi? Tabii aynı şekilde. Peki saç dökülmesinin nedenleri nelerdir ve hangilerini operasyona yani saç ekimine yönlendirebiliriz, hangilerini yapmamalıyız? O da gerçekten çok güzel. Şimdi o kadar çok neden sayabiliriz ki artık hani bildiğimiz en büyük neden genetik faktörler, önüne geçilemeyen bir durum. Onları kesinlikle operasyona yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Ama şimdi stres odaklı kullanılan herhangi bir ilaç sonrasında ki özellikle kemoterapi ilaçları biliyorsunuz bunları. Ondan sonrasında ki seanslar bir de aralıklarla devam ediyorsa saçların o dönem dökülüyor. Zaten bütün insanlar biliyor bunu. Kemoterapiden sonra saçların çıkacağını ama hani tekrar seansa giriliyor vesaire devam ettiği zamanlarda o saç çıkıyor fakat daha seyrek çıkabiliyorlar. O zaman talep işte oluyor. Diyor hani ben kemoterapi gördüm, saç ekimi operasyonu istiyorum, olabilir mi? Onları kesinlikle uygun göremiyoruz, yönlendiremiyoruz onları. Bu radyasyon çok fazla maruz kalanlar, çalışanlarda da bu çok fazla olabiliyor. Diyoruz ki radyasyondan biraz daha uzak durun, direkt ameliyat düşünmeyin. Biraz bir bekleyelim, 1 olur, 2 yıl olur gibi bir süre. İlaçlar hazırlanırken ki olanlar kesinlikle hani koruyucuları genelde takarlar yüze, göze ama saçlar hep unutulur. Evet. Oraya da çok fazla hani dikkat etmelerini öneriyorum açıkçası. Bayanlar da işte gündemde doğum yaptık, nasıl kilolar bizi rahatsız ediyor. D vitamini Saçlar geliyor eksikliğinden. ele. Ya şöyle bir şey şimdi hamile olunduğunda biliyoruz ki bebek anneden vitamin alıyor. Evet. Ya şu o kadar herkes tarafından bilinir ki dişlerde rutin problem olur hamile bayanlarda. Saç da aslında o kadar normal.
Ama beklemek gerekiyor. Yani bir yıl sonrasında onlar tekrar gelecek ya da emzirme dönemi bittikten sonra tekrar geri gelecekler. Ama bunu çok fazla kafaya takıldığı zaman gerçekten stres odaklı birleşince hormonal da devreye girince artık önüne geçilemeyecek durumlara kadar gidebiliyor. Biraz daha hani bu konuda stabil olmalarını, sakin olmalarını öneriyoruz. Onun dışında travmaya bağlı olabiliyor. Kapalı kadınlarımızda çok sıkı bir bandana. Onu çok rahat Yani görüyoruz. o çok fazla gündeme gelmeye başladı. O şerit şeklinde önümüze çıkabiliyor. Sadece o bölge. Onlar mecbur kalıyorlar. Çünkü o bölgede artık kökten yoksun kalmış oluyor saç derisi. Mecburen oraya nakil gerekiyor. Daha sonrasında kuaförlerde hani söylüyorlar da gidildiğinde işte açma kapama işlemleri var ya Evet. söylüyorlar. Sarı Sıkça bunu yapıyorlarsa, çok sıkça yapıyorlarsa, saç derisini yoracak şekilde işte postijler, çıt çıtlar çıt, vesaire kaynaklar. yani yapılabilir. Bayanlar hani seviyoruz biz bu tarz şeyleri ama bunu çok her güne yaydığımız takdirde uzun yıllarda olunca çünkü burada sürekli bir gergi oluyor. Saç derisi bunu kabul etmiyor. O yüzden de seyrekleşme bırakın ön bölgeyi. Arka Saçımıza bölgede normalinden donörde bile bu fazla olabiliyor. Yük bindiriyoruz aslında Tabii ki. kaynakla. Onu Tabii ki. taşıyabilirliğini aslında tartıyoruz değil mi hocam? Hani çekiyor aşağıya dediğiniz konu o. Aynen öyle ve çok fazla hormon ilaçları kullanmak. Yani şimdi erkekler bunu çok fazla yapıyor. Ben hani kaslı olacağım Evet. diye onları kullanıyor. Sonrasında işte hormon verilmiş. Bu defa saçım döküldü gibi. Bu tarz işte ilaçlar, işte bitkisel olanlar, karışımlar yapılıyor. Dökülmeyi durdurdum gibi. Ya bunu gerçekten tıbbi olarak hani bir şekilde danışarak yapmalarını öneriyoruz. Kesinlikle. Kan tahliliyle hangi vitaminlerin eksik Biyotinlerine olması. bakarak vesaire işte D vitaminleri hepsi. Yani kısaca özetlemek gerekirse saç ekimi operasyonu sadece ve sadece kökten yoksun kalmış alanlara yapılabilir. Ölmüş olan köklere. Evet. Dünyada Türkiye'nin o kadar güzel ismi çıkmış ki saç ekimi için. Ve gerçekten saç ekimi şu anda da şu günümüzde de çok yaygın. Evet. Acaba ileride bunun daha gelişmişi olacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz Fatma Hanım? Yani şöyle inşallah olur. Çünkü Nereye hani gidiyor bu donör alanı zayıf olan bireylerde ve o da onun hayali ise hani saçlı olmayı tekrar istiyorsa onlarda bazen yıkım olabiliyor. Biz bunu çok istiyoruz hani bütün meslek arkadaşlarımızla. Orada yapılabilecek bir şey var. Hala çalışmalar yapılıyor aslında ama bir sonuca ulaşılamadı. Saç folikülü alınıp laboratuvar ortamında çoğaltılarak işte ihtiyaca göre 4000, 5000 artık ne kadarsa onun nakil yapılması. Hani donörün kendin değilsin artık. Diğer nakillerde de öyle ya işte karaciğer naklinde senden değil bu donör. Hani başkasından alınıyor. Böbrekte keza aynı. Burada da başkasından değil de işte laboratuvar ortamında hazırlanıp o şekilde nakil yapılması bekleniyor. İnşallah. Yani Güzel- şu anki güzel bir istenen şeymiş çalışmalar, yapılmaya çalışılan çalışmalar bunlar ama henüz bir sonuç olmadı. Peki bir kişinin günlük kaç saçının dökülmesi normal kabul edilir? Mesela bazı hastalar var ki bize gelir mesela işte elinde bir tutam saçla Ya da işte şöyle yaptığımızda hayır, Bize de fotoğraflar geliyor. bunu sayanlarla bile karşılaştım yani hakikaten böyle tek tek sayılmış işte Ben hiç saymadım şimdi. alıp Yani- kafama koyarım direkt. Hani yeniden çoğalsın diye. Küçükken ben de yapıyordum onu. evet. Günde kaç saçın dökülmesi normal? Şöyle 30 ila 70 arasında da o da normal kabul ediliyor. Dönemsel fark var mıdır? Var, mevsimsel geçişlerde kesinlikle var. Yani yine geliyoruz aynı yere ama stressel faktörlerde de olabiliyor. Kişi kendi zaten anlayabiliyor bunu. Ama tabii bu çok daha arttığı zaman mutlaka bir danışmak gerekiyor. Hemen bir kan değerleri ardından. Aslında ben şunu sormak istiyorum. Geçenlerde duyduğum bebekler ilk doğduğunda 4 yaşına kadar bile sadece suyla yıkanan bebek varmış ve gerçekten temiz ve duran bir çocuk. Biz saçlarımızı, saç diplerimizi, her şeyi aslında bir kimyasal şampuana Evet. falan alıştırıyoruz. Burada duş alırken nelere dikkat edilmesi lazım sizce? Şöyle, şimdi duş alırken şampuan kullanım olarak soruyorsak öncelikle çok fazla kremli olan şampuanları kullanmamak gerekiyor. Çok yoğun kremli olmayacaklar. Yani bazen
şimdi ayrı ayrı oluyor. Bayanlarda Evet. bilhassa işte saçlarda işlem görmüş İşlem oluyor görmüşlerde açılamaz, vesaire. evet. Açılamıyor ama öncelikle bir şampuanı yapıp ardından saç kremini yapmak. İkisi bir aradalar, biraz rutine bağlandığı için Evet. zarar verebiliyor. Erkeklerde ise hiç ikisi bir arada da değil. Saç kremine de gerek yok. Sek. Hani görüntüsü böyle şeffaftır ya. Onları kullanmaları, operasyondan sonraki olanlarda da hani genelde bütün merkezlerde veriyor ya şampuan, losyon kendiliğinden, istiyorlarsa hani devamını 1 yıllık saç ekim süreci bitene kadar, çıkana kadar olan şampuan desteğinizi eczanelerden bulamazsanız hani şu firmadan size sağlayalım gibi. Onu da aldılar, kayboldu, bazen patladı olabiliyor. Ne yapabiliriz gibi. Bebek şampuan alabilirler. Orada da en saf, paraben içermeyen, en masum olanı. Peki sabunlara ne Duşta diyorsunuz? da, sabunlarda da aslında güzel, hani böyle yine aktarda yapılan güzel sabunlar var. Şimdi bir de benzetme hani. Yani onlar tabii önermiyoruz ama gerçekten sabunlarda da çok güzel hastalar ya danışanlar operasyondan sonra da yıllarca devam edenleri biliyorum. Tek sabunla. Evet. Sadece Bir sabun alıştırıyoruz vardı, diyor. Şu an Hani ismini unuttum ama bıhtım sabunu. bıttım çok Evet. fazla. Bıhtım Şimdi sabunu. hani Yağlanmayı normalde da çok engelliyor Fatma Hanım o. Nasıl? Sanırım yağlanmayı da çok engelliyor. evet, evet. Şimdi hani normalde saçlarımız bizim alışmış oluyor ya bir şampuana. Evet. Operasyondan sonra genelde bir değişim oluyor. O zaman şimdi bıttım sabunuyla gidiyorsa atıyorum veya başka bir X bir şampuanla gidebiliyorsa başarabiliyor bunu. Ama öncesinde başaramadım. Öyle alışmıştı zaten diyor. O da bir sıfırlama gibi. Evet, gerçekten. Ve o duş esnasında da çok fazla saçları hırpalamamak gerekiyor. Biz kadınlar da çok fazla yapıyoruz. Uzun saçlı erkeklerimiz de çok fazla yapıyor. Yani orada onu taramak vesaire gibi biraz daha kendi yumuşak yumuşak dokunuşlarla böyle Çok yapmak incitmeden, çok çekmeden, traksiyon yapmadan. Ve şunu da söylemek istiyorum. Saçlar ıslak olduğunda hani duştan çıktıktan sonra ipek gibi böyle sert havlularla böyle yapmaktan ziyade daha yumuşak şekilde kurutmak, mümkünse kendi haline bırakıp kurutma kurumasını makinesi sağlamak. Evet. Tabii mümkünse tabii hani kimisi sinüzitten etkilenebiliyor ve her gece saçları tarayarak yatmak. Oradaki hücreleri böyle bir canlandırmak çok Saç faydalı derisine oluyor. masaj yapmak Evet. aslında. Eskiden de böyle sık dişli taraklar vardı ya Evet. anneannelerimizin, Tabii Türk dedelerimizin. filmlerinde Onu rutin geçer aynaya yatmadan önce ve tararlardı rutin falan. yaparlardı Evet. ve yani benim de anneannem, babaannem hani son dönemlerine kadar böyle ciddi bir saç dökülmesiyle karşılaşmadılar ama bizler şimdiden görüyoruz. Hatta bir ara böyle lazerli taraklar diyorlardı, böyle saç derisine masaj yapan. Evet, Bu masaj hakikaten yapan. Ve önemli bir şey. rahatlama da oluyor, bilmiyorum farkında Tabii, mısınız? tabii. Onu Kan yaptığınızda dolaşımını böyle arttırıyoruz orada. kesinlikle. O yüzden zaten operasyondan sonra hafif bu tarz masajlarımızı yapalım. Çok güzel bilgiler aldık sizlerden. Çok sağ olun. ben Çok de teşekkür teşekkürler. ederim. Ağzınıza sağlık Fatma Hanımcığım. Bugün bizlerle saç ekim koordinatörü Fatma Dursun beraberdi. Hem hayatımızdaki saçlarımıza nasıl bakımını hem de saç ekimi yaptırdıysanız saç ekiminden sonra nasıl bir bakım olması gerektiğini en ince detaylarına kadar anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.